Merhabalar. Bugün sedef hastalığını anlatmak istiyorum. Sedef hastalığı nedir? Çocuklarda, yetişkinlerde belirtileri nelerdir? Tedavileri nelerdir? Egzamadan farkı nelerdir? Egzama ile sedef nasıl ayrılır? Bütün bunları sizlere anlatmak istiyorum. Sedef hastalığı aslında immün sistemle alakalı cildin bir inflamatuar bir hastalığıdır. Peki sıklığı ne kadar? Çocuklarda ve yetişkinlerde özellikle %1 civarında diyebiliriz. Çocuklarda daha az. Ama unutmayın ki vakaların %30 kısmı 20 yaşından önce başlıyor. Yani çocukluk yaşta başlıyor %30 kısmı. Onun için çocuklarda da nasıl belirti gösterdiği önemli. Çocuklarda biraz farklı belirtilerle kendini gösterebilir. Yetişkinlerden biraz farklılıklar gösterebilir. Peki sedef hastalığının bir nedeni var mı? Bir kere sedef hastalığının kesin bir nedeni yok ama bilinen immünolojik problemlerle alakalı, yani immün sistemle alakalı sorunlardan dolayı kaynaklandığı bildiriliyor. Peki bu sedef hastalığının belirtileri neler? Özellikle saç derisinde belirti gösterebiliyor ve dirsekte dış tarafında, dizin dış tarafında, yani dizin ön tarafında belirti gösterebiliyor. Ayak tabanlarında, el içlerinde de belirti gösterebiliyor ve yeni doğanlarda da, özellikle küçük bebeklerde de tedaviye cevap vermeyen pişiğin bir nedeni de sedef hastalığı olabilir. Onun için sedef hastalığının belirtileri varsa, özellikle pullanma varsa burada da yine aklımıza sedef hastalığı gelmeli. Peki sedef hastalığının bu belirtileri var. Peki başka neleri tutar? Özellikle sedef hastalığı tırnağı da tutabilir. Tırnak dışında özellikle cildi zaten tutuyor ve sedef hastalığı bazı hastalıkların da ortaya çıkmasına eğilim artırıyor. Örneğin obeziteye neden oluyor. Çünkü genelde psikolojik problem oluyor, anksiyete oluyor, dışarıya çıkmak istemiyorsunuz ve spor yapmıyorsunuz. Bu sefer de ne oluyor? Bundan dolayı da kilo alıyorsunuz. Kilo aldığınız zaman da ne oluyor? Obezite. Daha sonrasında şeker hastalığı, yani diyabet hastalığı da ortaya çıkabiliyor. Kandaki lipid değerleriniz yükseliyor. Tansiyon yüksekliğine neden olabiliyor. Romatoid artrite neden olabiliyor ve psikolojik problemlere neden olabiliyor. Yani sedef hastalığı özellikle eklem ağrıları da varsa biz psoriatik artrit dediğimiz belirtilerle kendini gösterebiliyor. Genellikle çocuklarda bu dirsekte, dizde ve saç derisinde pullanma ile kendini gösteriyor ve kaşınma oluyor, kızarıklıklar olabiliyor. Bazen de özellikle bir enfeksiyondan, viral enfeksiyondan, streptokok enfeksiyonundan bir iki hafta sonra göğsünde, yani çocukların göğüs kısmında, daha çok çocuklarda oluyor, göğüs kısmında da pullanma şeklinde kendini gösterip 2-3 ay içinde düzelen bir sedef hastalığı da ortaya çıkabiliyor. Ama genellikle böyle plak plak şeklinde, pullanma şeklinde kendini gösteriyor. Kaşıntı oluyor ve bu şekilde kendini gösteriyor ve tırnağı tutabiliyor. Tırnakta çukurlaşma yapabiliyor. Ciltte özellikle pullanma ve eklem ağrıları da varsa psoriatik artrit dediğimiz tabloyla karşımıza çıkabiliyor. Bazen de içi apse dolu, yani böyle iltihap dolu veziküller şeklinde de kendini gösterebiliyor. Su toplamış kabarcıklar şeklinde de kendini gösterdiği olabiliyor. Yetişkinlerde daha çok saçlarda deriyi tutuyor ve dirsekte, dizde, ayak tabanlarında, avuç içlerinde kendini gösterebiliyor. Yani kaşıntı var, pullanma var. Buralarda belirtileriniz varsa sedef hastalığı akla gelmeli. Egzamadan nasıl ayıracağız? Özellikle egzama eklem yerlerinin iç kısımlarını tutuyor, boynu tutuyor. İkisi de aslında yüzü tutabiliyor ama sedef hastalığında pullanma ön planda. Egzama hastalığında ise genelde kaşıntılı kızarıklık daha ön planda ve pullanma genelde olmuyor ve eklemin iç yüzeylerinde genelde kendini gösteriyor. Boyunda, eklemin iç yüzeylerinde, dizin arkasında oluyorsa egzama, ön taraflarında oluyorsa daha çok sedef hastalığı aklımıza gelebilir. Peki teşhisi nasıl koyuyoruz? Teşhiste daha çok klinik belirtiler çok önemli. Bu klinik belirtileri gösteriyor ve sedef hastalığı düşünüyor ve illaki emin olmak istiyorsak da ciltten biyopsi alınarak kesin teşhiste konulabiliyor. Genelde dermoskop dediğimiz mikroskopla bakılması çok fayda sağlamıyor ama üzerinde bir enfeksiyon var mı, başka hastalık var mı? Onları ayırıcı tanıda değerlendirmek için kullanılabilir. Peki tedavide ne yapalım? Tedavide özellikle kremler kullanmamız gerekiyor. Tedavi dışı etkili kortizon içeren kremler kullanılabiliyor. Bunun dışında bu kremler dışında D vitamininden oluşan bazı kremler var. Onlar kullanılabiliyor. Yani krem tarzındaki tedaviler faydası oluyor ama bazen ciddi olan sedef hastalığında genelde çok faydalı olmayabiliyor. Bunlar da bazen de
kortizon içermeyen etkili düzeltici kremler, yani cildin immün sistemini baskılayan tedaviler kullanabiliyoruz. Biyolojik ajanlar kullanabiliyoruz ve aynı zamanda bir de bu tedavide kullanılmak üzere fototerapi dediğimiz tedaviler kullanabiliyoruz ve immün sistemi baskılayan ciddi tedaviler de özellikle ağır vakalarda kullanabiliyoruz. Tedavisi zor ve standart bir tedavisi olmadığı için genelde biraz tedaviler klinik belirtilere göre ayarlanması gerekiyor. Onun için tedavisi önemli. Tedaviyle de bunlar kontrol altına alınabilen hastalık. Derecesine göre tedaviyi seçmek, derecesine göre tedavi etmek önemli. Egzama ile sedef hastalığının klinik belirtilerle ayrılması mümkün. Eğer ayrılamadığı sedef hastalığı düşünülen durumlarda da biyopsi ile kesin tanı konulabiliyor. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sedef hastalığının belirtilerini, nasıl teşhis konulacağını, tedavisini sizlere bir şekilde bilgi vermeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum. TikTok sayfamızı ve Instagram sayfamızı Alerji Doktoru, TikTok ve Alerji Doktoru Instagram sayfamızı takip ederseniz seviniriz. Bizi takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler diliyorum.